Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız ve yetişkinler için çok güzel ve kolay karanfil model bandana yaptım. Bakın bu şekilde kırmızı karanfiller yaptım arkadaşlar, bakın. Çok kolay ve çok güzel. İp kordunucuyla da burada yaptığım karanfillerden bakın birer tane yaptım. Çok güzel oldu. Bağlamalı bir bandana bu arkadaşlar. Kullanışlı bir bandana. Bu bandanayı 1 yaş çocuk için de kullanabilirsiniz. Bu ölçüyü arkadaşlar. 3, 4, 5 yaş her yaş çocuklarınızda uygun. Yetişkinler için de uygun bir ölçü oldu. Siz bu bandanayı daha küçük çocuklar için yapmak istiyorsanız, 3 aylık, 6 aylık çocuklar için yapmak istiyorsanız, bu sırayı 3-4 sıra eksik yaparsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. 1 veya 2 sırada eksik yapabilirsiniz. Bandana örgüsüne buradan sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yapacağınız ölçüye göre bu arttırma sırasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha fazla sayıda yaparak şal olarak da kullanabilirsiniz. Bandana örgüsünde iplik olarak beyaz renkli iplik, ben bu ipliği kullandım. Bakın etiketi bu arkadaşlar. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Bunun gibi bir iplikten arkadaşlar bu şekilde 2 veya 3 bandana yapabilirsiniz yapacağınız ölçüye göre. Yeşil renkli iplik kullandım. Karanfilleri yapmak için de bakın kırmızı renkli iplik kullanmayı tercih ettim. Siz tercihinize göre bu bandana örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Koton ipliklerle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tığ olarak ben bugün bu tığı kullandım. 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın elimi şu şekilde tutuyorum. Bir defa parmağıma iplik doladım. Bu doladığım ipliğe tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Parmağımı çıkardım. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sihirli halkayı yaptım. 4 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. Bir trabzan yaptım. Bu 4 zincir yaptığım yere ve şu bir zincir yaptığım yere bir sonraki sırada üçer trabzan yapacağız. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın şu iplik ucunu çektim. Burayı kapattık arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım bakın 3 trabzan var. 3 ilmeği atlıyorum. Bu 4 zincir yaptığım bakın şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şu ipliği bakın şu şekilde tutuyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İpliği kaybediyoruz arkadaşlar bakın. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum.
Bir zincir yapıyorum. Bu bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın şu 4 zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda 3 trabzandan sonra bir zincir yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. Bir sonraki sırada 4 zincir yapıp buraya 3 trabzan yapacağız. Sıra sonunda da buraya 3 trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacağız. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın demek istediğim şu arkadaşlar, buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada bakın buraya 3 trabzan yapacağız. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, bir trabzan. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan, bakın sıra sonunda 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 4 zincir, örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tercihinize göre istediğiniz kadar arttırma sırası yaparak devam edelim. Bandanayı yapacağım ölçüye kadar arttırmalar yaparak bakın tamamladım. İlk başladığım sıradan itibaren sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra oldu arkadaşlar. Ölçüyorum. Bakın tam orta noktadan 19 santimetre yükseklik oldu. Bu genişliği ölçüyorum. 38 santimetre genişlik oldu arkadaşlar. Siz daha büyükler için yapmak istiyorsanız 1-2 sıra arttırmaya devam edebilirsiniz veya küçük yapmak istiyorsanız bu benim yaptığımdan 1 veya 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Şimdi bu çevresinden sık iğne sırası yapacağız arkadaşlar. Bakın şuraya, bu trabzanın olduğu yere 3 sık iğne yapıyorum. Her sıraya 3 sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bu köşeye kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne yaptım. Ben her sıraya bakın 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Elim sıkı olmadığı için çekme yapmadı. Sizin eliniz sıkıysa, burada çekme yaparsa arada bazı sıralarda 4 sık iğne yapabilirsiniz. Bakın bu köşede ilk başladığımız sihirli halka ilmeği var. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bu trabzan sırasına 3 sık iğne yapıyorum. Bakın dönüş yaptım. 3 sık iğne yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. En son sıraya da 3 sık iğne yaptım. Şimdi buraya ip kordon yapacağız arkadaşlar. Bakın bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapacağız. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. 40 zincir yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. 40 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 20 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre bu kadar zincir yaptım. Siz bu kordonu daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da arkadaşlar. Şimdi bu yaptığım zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her zincir üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaptım. Son yaptığım ilmeği bakın şuraya bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu ön bölüme gelen yere arkadaşlar minik pıtırcık modeller yapıyorum. Bakın bu 3 trabzan yaptığım ilk trabzan üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın şu bir zincir yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. En son bakın buraya bir pıtırcık model yaptım. Bu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Buraya da burada yaptığımız gibi ip kordon yapıyoruz. Siz bu ip kordon için kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 40 zincir yaptım. Buraya da 40 zincir yapıyorum. 40 zinciri tamamlayalım. 40 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaptım. Son yaptığım ilmeği bakın bu sık iğne sırası başladığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar görüntüsü bu şekilde oldu. İp kordonları da yaptık. Şimdi bu iki çevresine çiçekler yapacağız arkadaşlar. Bu renk bir yeşil iplik kullanıyorum ben. Siz tercihinize göre farklı tonlarda yeşil renk iplik kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir iplik de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün bu ipliği kullanıyorum. Dediğim gibi siz farklı renk veya marka iplikleri de kullanabilirsiniz. Şu ilmek kaydırma yaptığım ilmeğe yeşil renkli ipliği bağlıyorum. Bu ilmekten bir ilmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. İlk V şeklini bakın buraya yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1 2 3 dördüncü ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum.
3 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Üç ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bu şekilde V şekilleri yaparak çevresinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeğe V şekli yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sıra V şekilleri yaptım. Yaprak bölümlerini yaptım. Şimdi çiçek örgüsünü yapacağız. Ben kırmızı renkli iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik ile yapabilirsiniz. Minik karanfil modelleri yapıyoruz. Şu ilk V şekli içine bakın. İpliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın ilk çiçeğimizi bu şekilde karanfil çiçeğini yaptım. Tığ üzerine iplik almadan diğer V şekli içine bakın bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne. Diğer V şekli içine sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne. Bakın bu şekilde karanfil çiçekleri yapıyoruz. Çiçekleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son çiçeği yaptım. Kırmızı renkli ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel minik karanfiller yaptık. Bandanayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın ben ip kordon ucuna da burada yaptığım gibi bir adet karanfil yaptım. Bu ip kordonu sizinle yapalım. İlk önce yeşil renkli iplik ile başlıyorum. Bakın bu ip kordon yaparken zincirler üzerine ilmek kaydırma yapmadan önce bir ilmek atladım buraya. Yeşil renkli ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. Şu bağladığım iplik ucunu bakın zincirler arasında kaybediyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. İpliği kesiyorum. Kırmızı renkli ipliği bakın bu V şekli içine bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bu kestiğim ipliği de ilmekler arasında çekerek kaybediyorum.
Bakın arkadaşlar, ip kordon ucuna da çiçek yaptık. Çok güzel oldu. Böylece bandanayı bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Ölçülerini söylüyorum. Bu orta noktadan yüksekliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Genişliğini ölçüyorum. 38 santimetre. Bu bandana arkadaşlar bakın bağlamalı olduğu için 1 yaş çocuk da çok rahat kullanır. 3, 4, 5 yaş yetişkinler için de uygun bir model olur. Bu ölçü her yaş için uygun arkadaşlar. Bağlamalı olduğu için bakın yetişkinlerde biraz daha ip şu şekilde bağlanır. Küçük çocuklarda tam buradan bağlayabilirsiniz. Kullanışlı bir bandana oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.